Bugünün basın özetlerinden iki haber. Bulgaristan Devlet Başkanı Radev, Avrupa Komisyonu Başkanı van der Leyen'in dayattığı Avrupa Birliği'nin 866 milyar dolarlık silahlanma programının bir anlamı yok. Bulgaristan bu gösteriye katılmayacak. Zira bunu karşılayacak fonlarımız yok, dedi. İsveç gazetesi Expressen, Amerika Birleşik Devletleri 2026 yılından itibaren Avrupa'daki NATO tatbikatlarına katılmayacak. Günün özeti, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya 80 yıldır NATO üzerinden sağladığı savunma güvencesinin kendisine ticaret açığı olarak geri döndüğünü geç de olsa anladı. Kamburu atıyor. Ancak Avrupa Birliği Kulübü son Ukraynalıya kadar savaş diyerek küresel finans oligarşisinin fedailiğine devam ediyor. Ne pahasına? Vatandaşlarının fakirleşmesi ve güvensizleşmesine rağmen. Avrupa Birliği yönetimi vatandaşının lehine olan her şeye karşı. Kuzey akım doğalgaz boru hattı imha edildi ve Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatandaştan 4 kat daha pahalıya ısınıyor. Ancak Alman hükümeti boru hatlarının sabotajını bile soruşturmuyor. Başka örnek verelim. Bugün Avrupa Birliği Afrika'dan büyük göç aldığı halde Afrika'da denge ve istikrar getirerek göçü önleyecek Çin yatırımlarına karşı tedbirler geliştiriyor ve eleştiri getiriyor. 20. yüzyılın başında Afrika'nın nüfusu Avrupa'nın yarısıydı. Bugün neredeyse Afrika Avrupa'nın 4 katı. Bu nüfus yerinde tutulmazsa nereye gidecek? Avrupa Birliği mantık ve istatistik yerine küreselci finans tekelinin emrinde vatandaşlarının geleceğini kumar masasında harcıyor. Tam da bu sisli ve puslu ortamda Türk ordusunun Avrupa Birliği savunma politikası için önemli olduğunu vurgulayan demeçler ve makaleler havada uçuşuyor. Sıcak paraya bağımlı hale getirilen borç döngülü Türk ekonomisini küresel finans cenderesine sokanlar şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'nun en büyük ordusu güzellemesiyle Mehmetçiklerimizi kendi jeopolitik hedeflerine meze yapmaya hazırlanıyorlar. NATO'ya girmek için Kore'de meclis onayı dahi olmadan Mehmetçik kanının döküldüğünü kimse unutmasın. Sonuç ortada. Suriye'de geçen hafta yaşanan Alevi katliamı sonrası Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM komutanı Orgeneral Kurila iradesinde eski terörist, şimdi geçici Suriye hükümeti başkanı Gulani ile işbirliği anlaşması imzalayan PYD, YPG, SDG ne silah bıraktı ne de Kürdistan hedefinden vazgeçti. Güneyimizde kendi ellerimizle yarattığımız kanser büyüyor. Türk ordusunun tek görevi Türk jeopolitik hedeflerini korumaktır. Bu konjonktürde milli çıkarlarımız dışında hareket etmek intiharla eşdeğerdir. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Ya